Bugün 9 Ekim 2020 Cuma. Türkiye'nin farklı yerlerinden Terra Madre 2020'nin birinci forumunu gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Ben bu programın moderatörlüğünü yapacağım. İsmim Evren Aydoğan. İDEMA Uluslararası Kalkınma Yönetimi Danışmanlığı'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Terra Madre 2020'nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve sloganımızı tekrar etmek istiyorum. Bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz sloganıyla bugün bir arada bulunuyoruz. Temamız sosyal uyum, sosyal entegrasyon denen süreçlerde yemeğin kültürünün, mutfak kültürünün kaynaştırıcı, birleştirici etkisi üzerine akademik ve sahadan bilgiler almak, deneyim paylaşımında bulunmak. Bu minvalde konuklarımız var. Konuklarımıza geçmeden önce Türkiye'de Terra Madre'nin kurulmasına öncülük eden, 2005'ten bu yana bu konuda çaba sarf eden 3 girişimciyi sizlere tanıtmak ve bir merhaba, hoş geldiniz konuşması yapmak için onlara söz vermek istiyorum. Selda Güleç Hanım, buyurun lütfen. Merhaba, ben Selda Güleç. Slow Food İmalathane İstanbul lideriyim. Terra Madre etkinliklerinin içerisinde böyle bir konuyla bulunmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Sloganımız elbette ki bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz. Bugün burada sofranın birleştirici özelliğiyle yemeğin insanları bir arada mutlulukla tutma özelliğiyle ilgili bir buluşma gerçekleştirdik. Herkese güzel bir forum diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili Yasmina Selfun Lokmanoğlu, buyurun lütfen. Herkese merhaba. Terra Madre 2020 etkinliğinin bir parçası olmaktan son derece bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz. Ben bunları söylerken de arkamda dünya haritasının sınırlarının ne kadar aslında olmadığı ve ne kadar dünyanın küçük olduğu ve hepimizin ortak lisanının bulunabileceği, bunun da gıda olabileceğini hep... Güzel giriş için çok teşekkür ederim Yasmin Hanım. Nedim Atilla, buyurun lütfen. Merhaba, ben Slow Food İzmir Bardacık Konvoyum lideriyim. 2006 yılının sonundan itibaren Türkiye'nin Slow Food kurucu liderlerinden biri olarak bu işte emek veriyorum. Terra Madre 2020'nin bir parçası olmaktan ben de çok büyük sevinç içindeyim. Bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz. Bunu unutmayacağız. Ama bu etkinliğin düzenleme fikrini ortaya atan Slow Food İmalathane İstanbul liderimiz Selda'ya teşekkür ediyorum. Biz Yasmina ile beraber bunun destekçisiyiz ve destekçisi olmaktan da kıvançlıyız. Çünkü Slow Food kurulduğundan beri yemek kültürünün, sofranın bir barışma, anlaşmazlıkların çözümü, insanların bir arada yaşamasının önemli bir etkeni olduğunu söylüyor. Bu anlamda Terra Madre 2020'de Türkiye'den böyle bir forumun yer alması beni çok sevindiriyor. Bu işe emek veren tüm dostlara peşin teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ederim. Hem buna öncülük ettiğiniz, Türkiye'de de bu türden bir girişimin 15-16 yıldır var olmasına sebep olduğunuz için. Diyerek ben hızlıca konuklarıma geçmek isterim. Tek tek kendilerini tanıtmaları için onlara vakit vereceğim. Aslında biraz programımızın yapısından bahsedersek her 4 konuğumuzun da 5'er dakikalık 2 turda bir konuşma süreleri olacak. Kendilerine ben açıcı 2 tane çok temel soru soracağım. Aralarda belki ufak yorumlarla birbirine bağlamaya çalışacağım konuşmaları. Dolayısıyla bu minvalde ilk turda aslında genel olarak tüm katılımcılarımıza soracağım. Bu dünyada yaşanan entegrasyon, göç, sosyal uyum problemlerine karşı pek çok proje, program ve kurum operasyonel oluyor yıllardır. Pek çok yenilikçi
yöntemler de bulunmaya çalışılıyor. Bu anlamda baktığımızda aslında entegrasyon dediğimiz, kişilerin, toplumların, kültürlerin birbiriyle kaynaşması dediğimiz konuda acaba yemek ve mutfak nerede duruyor? Sizin yaptığınız çalışmalarda, girişimlerde yemek ve mutfağın insanları bir araya getirmedeki etkisini nasıl görürsünüz diye böyle bir giriş sorusu soracağım. Hem kendinizi hem girişiminizi hem de bu alana bakışınızı kısaca özetleyebileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Çok değerli Güzin Yalın, dilerseniz sizinle başlayalım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Ben Güzin Yalın, şu anda Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim görevlisiyim. Ama asıl mesleğim akademisyenlik değil. Aşağı yukarı 20 yıl aşkın süredir yemek kültürü üzerine çalışmalar yapıyorum, kafa yoruyorum, bir şeyler üretmeye çalışıyorum ve o yüzden de akademisyen olmadığım halde öğretim görevlisiyim. Terra Madre 2020'nin bir parçası olmaktan tabii ki çok mutluyum. Tabii ki ben de diyorum ki bizim gıdamız, bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Herkes için ufuk açıcı olmasını diliyorum. Hem bu forumun hem de bütün Terra Madre, bu seneki Terra Madre olayının. O zaman öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benim birçok yemek kültürünün değişik boyutlarında saha çalışmalarım, proje çalışmalarım oldu ama özel olarak göçmen mutfakları veya göçmenlerin bu konuyu Türkiye'de nasıl yaşadığı hakkında bir saha çalışmam olmadı. Ama çok yakından gözlemlemiş ve konuya çok kafa yormuş birisi olarak biraz da işte hani bu için eğitmeni olmaktan gelen bir alışkanlıkla ben bir teorik altyapıyı belki biraz oturtmak istiyorum bu konuşma içerisinde. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz tabii ki Terra Madre ve Slow Food'un ilgi alanı yemek olduğu için yemekten bahsederek, yemek üzerinden belli bir sosyal olguyu anlatacağız. Tabii ki buraya göçen insanların kültürün her boyutuyla ve sosyal yaşamın her boyutuyla ilgili bir takım sorunları, sevinçleri, aradıkları, buldukları, bulamadıkları var. Bizim Slow Food için bu işi yaptığımız ve Terra Madre kapsamında bundan bahsedeceğimiz için ağırlık alanımız yemek. Ama belki de biz slow food için yapmasaydık da bu konuda herhangi bir şey söylemek için yemekten başlamak doğru olurdu. Çünkü yemek hayatımızın her tarafında. O da başka bir şey. İzin verirseniz ona ikinci cümle olarak geleyim. Ama önce bir hani derler ya usulen bir tanım getirmek gerekirse yıllardır biz mültecilerden bahsediyoruz. Şimdi göçmen demeye başladık. Bir de göçebelerimiz de var. Bizim ülkemizde bile sürekli göçebe yaşayan insanlar var ve sık sık benim bir göçmen arkadaştan Türkçeyi öğrenir öğrenmez duyduğum şeylerden biriydi. Göçebelik beni yordu hocam dedi. Sen göçebe değilsin ki artık dedim ama çok uzun süre göçebe kaldık dedi falan. Bunları bir hani açıklamak istiyorum. Bence bizim artık ülkemizde diğer ülkelerden buraya gelip yerleşip yaşamış insanlar için kullanmamız gereken terim mülteci değil göçmen. Çünkü mültecilik içerisinde o ülkeye herhangi bir sebepten iltica etme, bundan böyle orada oturmak için izin isteme kavramını barındırıyor. Göçmen olabilmek için artık yerleşip orada oturmuş ve o toplumun bir parçası olmuş olmamız gerekiyor. Bence mülteci dediğimiz anda geçici olduklarını düşünüyoruz, gideceklermiş gibi düşünüyoruz. Göçmen adını koyduğumuz andan itibaren de başlangıçta statüsü ne olursa olsun o ülkede yaşayan herkesle birlikte her şeyi ortak olarak yaşamaları anlamına geliyor tabii. İyisiyle, kötüsüyle vesaire. Dolayısıyla bizim bugün burada konuşacağımız konunun mültecilikten çok göçmenlik olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu insanların pek çoğu için sürekli bir göçebe olma durumu da söz konusu. Çünkü bir ülkeye geçip en yakın sınırdaki ülkeye geçip, oradan da başka bir ülkeye geçmeye çalışıp, oradan nereye sürülürlerse oraya gitmek, oradan tekrar geriye gitmek gibi böyle bir belki de bir an evvel bitmesini umdukları, diledikleri sürekli göçebe bir halde yaşıyorlar. Oysa şöyle düşünmek gerekirse, göçebelik ve göçerlik insanların birçok toplumda isteyerek seçtikleri bir şey. Göçer toplumlar da var, göçebe toplumlar da var. Veya göçmen olmayı herkes mülteci olmak, sığınmak zorunda kaldığı için, travma yaşadığı için değil, isteyerek de tercih yaptığı için de yaşıyor olabilir. Ama o durumlarda bile kim nereye giderse gitsin, geldiği toprakların tabii ki belli özelliklerini, belli sevdalarını, nefretlerini içinde taşıyarak yaşayacak. Şimdi burada artık akademisyenlik veya sosyolog bakışı da ortadan kalkıyor. Biraz böyle duygusal bir paylaşım, yaşadıklarımı sizinle paylaşmaya geliyor sıra. O noktada da diyorum ki herkes için ailece başına oturulmuş bir sofranın,
anneannenin kurduğu bir bayram sofrasının veya annemin pişirdiği yemeğin kokusunun veya bir yemeği ilk defa tattığım zaman duyduğum hazzın unutulması mümkün değil diye düşündüğüm için herkes için bunun değeri göçmen olarak gittikleri ülkelerde de muhakkak sürdürülmesi gerekecek kadar önemli bence. Zaten pratikte de bunu görüyoruz diye düşünüyorum. Duruma böyle bakacak olursak zaten travma yüzünden mülteci olarak mecburen gelmiş bir grup insanın da beraberinde taşıyabileceklerinin de ne kadar kısıtlı olduğunu düşünürsek, sevgili Revan'ın bir sözü, izniyle tekrarlayacağım. Biz yanımıza ne getirebildik ki? Sadece yemek tariflerimizdi. Ben bunu tekrarlarken şu anda benim gözüm doluyor. Bunu getirmeleri muazzam bir şey. Yemeğin buna izin vermesi çok muazzam bir şey. Elbiselerini de onlar dikiyorlardı ve elbiselerimizin nasıl dikileceğinin tariflerini getirdik demiyor. Marangozlarımızın becerilerini getirdik demiyor. Onları da getirdiler muhakkak ki. Ama yemekten giderek bunu söylüyor. Onun nedeni de tabii ki yemeğin tüm insanlık için dili, dini, kültürü ne olursa olsun ortak bir dil olması. Yemek hepimizin hem ihtiyacı, hem keyfi, hem mutluluğu, hem icabında kötüyse, bozuksa, mesaj vermek için kullanıldı da bize kötü bir yemek verildiyse de nefreti, felaketinin sebebi. Dolayısıyla bundan daha düzgün bir ortak dil düşünemiyorum. O yüzden de bizim Türkiye'ye göçmüş olan göçmen dostlarımızın, vatandaşlarımızın artık özür diliyorum. Buradaki yaşamlarını kaybolup gitmek, asimile olup arada kaynamak anlamında değil. Uyum sağlayıp mutlu yaşayabilmek anlamında asimile olmaları, bizimle birlikte yaşayabilmelerini sağlamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece ekonomik bir avantaj sağlamaları açısından yemek tabii ki çok satacak, çok güzel bir şey olduğu için değil. Bizlerle kendilerini yakın hissetmeleri açısından da çok önemli olduğu için yemek projelerine çok önem, çok değer veriyorum. Onlar geleneklerini böyle koruyacaklar, biz de onu böyle öğreneceğiz. Hep birlikte yaşayabilmek için. Çok teşekkürler. Güzel kavramsal giriş için size teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buradan Ravan size dönelim. Lütfen yine aynı minvalde bu yemeğin aslında hani birleştirici gücü belki başka bir ülkeden Türkiye'ye gelmiş bir kişinin, bir girişimcinin daha doğrusu hikayesi olarak sizi dinleyelim. Buyurun lütfen. Merhaba, ismim Ravan. Terra Madre'nin 2020 programının bir parçası olmak gerçekten çok mutluyum. Bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz sloganı ile gerçekten çok fazla inanıyorum. Ben beslenme diyetetik 4. sınıftayım. Aynı anda Tina Zita'nın ortak kurucuyum. Tina Zita aslında sosyal bir girişim. Tina Zita, Filistin ve Şam'da insanoğlunun ilk ektiği bitkiler incir ve zeytin olarak bilinir. Tina incir demek, Zita da zeytin demektir. Bizim hikayemiz aslında incir ve zeytinden farklı değildi. Doğdukları topraklardan ayrılıp yeni yerlere göç etmişlerdi. İşte bu yüzden biz insanlar ve bitkiler arasındaki ortak geçmiş bize ilham oldu. Ve göçmen yemeklerinin tadına bakıp lezzetine şahit olan bizler, insanlık ve mutfak kültürünün ortak geçmişine vurgu yaparak yemeğin birleştirici etkisini farklı grupları bir araya getirmek için kullanabilir miyiz sorusuyla yola çıktık aslında. Covid döneminde aslında bize çok etkiledi. Ama eskiden biz catering işleri yapıyorduk. Catering etkinliklerde kültürümüzü tanıtmaya çalıştık. Bunu nasıl yapıyorduk? Böyle açık büfelerde yemek kartları kullanıp, yemek kartları böyle hem yemeğin içeriği hem yemeğin hikayesini içerip bu şekilde böyle dizliyorduk. İnsanlar böyle tüketiciler gerçekten böyle ilk bakışı değiştirip artık böyle tamam hikayeni okuyup tamam ben de deneyeyim bu yemeği o kadar fena olmaz diye yiyorlardı. Bu şekilde aynı anda
catering işleri durunca Covid sebebiyle biz şey düşündük, böyle uzaktan olarak online yemek atölyeleri bir yönetelim dedik. Ama biz şey inanıyoruz, yani gerçekten göçmen kadınlar kültürlerin tanıtlarının onlar olması gerektiğine inanıyoruz. Online yemek atölyelerinin harfi harfine çeviri olmadan yürütmek için bir strateji üzerine çalışıyoruz şu an. Bu şekilde. E, Nasıl, başka neyi anlatabilirim? Güzel. Yani zaten hani çok güzel bir giriş, yani birbirini tamamlayan iki giriş oldu aslında. Güzin daha kavramsal olarak bu birlikte getirdiğimiz bir şey olarak yemekten ve mutfaktan bahsetti. Siz de aslında bir yere geldikten sonra yemek insanın ekonomik ve sosyal aktiviteleri için nasıl hani ön açıcı oluyor diye konuştunuz. Aslında yani kalan dakikalarınız baki, ikinci turda dilerseniz daha uzun konuşabilirsiniz. Hani buraya kadar geldiğiniz yerde dilerseniz duralım. Ben buradan Gizem İnalvars'a dönmek isterim. Sizden de aslında yine aynı şekilde sizin bu konuda akademik çabalarınız, çalışmalarınız olduğundan bilgim var. Bir birleştirici unsur, bir kolaylaştırıcı unsur olarak yemek kültürü toplumsal entegrasyonda nasıl işlev görür, ne düşünürsünüz? Buyurun lütfen. Öncelikle merhabalar herkese. Terra Madre'nin 2020 etkinliğinde bulunduğum için çok mutluyum. Herkes gibi ben de bizim gıdamız, bizim geleceğimiz ve bizim gezegenimiz diyorum. Ben Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunuyum. Aynı zamanda şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde mimarlık ve kent çalışmalarında yüksek lisansıma devam ediyorum. Dediğiniz gibi aslında bu forumda bulunma sebebim de benim lisans tezimde yaptığım bir araştırma. Aslında bu benim bitirme tezimdi. Ben İstanbul'daki Suriyeli göçmenlerin gıda pratiklerini ve kültürlerini nasıl oluşturduklarıyla ilgili bir çalışma yaptım. Bunu yapmamın da aslında asıl sebebi İstanbul gibi büyük göçmen topluluklarının yaşadığı bir şehirde göçmen mutfaklarının ne kadar görünür olduğunu merak ediyor oluşumdu. Ve aslında bu noktada da bahsettiğiniz entegrasyon sürecine ben biraz da şu açıdan bakmaya çalıştım. Hani entegrasyon diyoruz ama işte göçmen toplumlar, örneğin Suriyeli göçmenler İstanbul'a geldiklerinde hem kendi yemek kültürlerini buraya getirip buradaki var olan yemek kültürüne bir katkı sundular. Hem de aslında kendi yemek kültürlerine de buradaki yemek kültürüyle bir katkı sunmuş oldular. Böylece aslında burada bir aidiyet hissi oluşturmaya da başlamış oldular. Örneğin mesela ben bu tezi yazma sürecimde belirlediğim çeşitli semtler vardı. Suriyeli göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı işte Fatih, Aksaray, Sultanbeyli gibi semtleri ziyaret ettim saat çalışmalarım sırasında. Bu süreçte de orada açılmış olan Suriyeli göçmenler tarafından açılmış olan restoranları, gıda marketlerini, lokantaları, kafeleri ziyaret edip oradaki insanlarla görüşme fırsatım oldu. Bu aslında mekanların göçmenler için çok önemli bir yeri olduğunu gözlemledim. Çünkü aslında bu mekanlarda tanıdık ve bildik gıda ürünlerine ulaşabiliyorlar. Üstelik bazen örneğin Suriye'de var olan bir yerin aynı isimle, aynı kişi tarafından bile bu semtlerde açılmış olduğuna şahit oldum ve bu da aslında bildik ve tanıdık bir insandan bildikleri yemeği alma fırsatı elde etmelerini ve dolayısıyla da aslında bir yerleşiklik hissi yaratma durumunu da güçlendiren ve pekiştiren bir şey olmuş benim gözlemlediğim kadarıyla. Aynı zamanda tabii ben hani bu çalışmayı yaparken Türkiye'lilerle ve Suriyelilerle görüşme fırsatı buldum. Bu açıdan da benim için çok çeşitli bir çalışmaydı diyebilirim. Yani çok çeşitli bir deneyimdi diyebilirim. Tabii ki hani yemek kültürünün hem toplumlar için
entegrasyon sürecinde özellikle göçmen toplumlar için çok önemli bir yeri var. Ama yerli, yani örneğin Türkiye'li insanlar için de yeni yemek kültürüyle tanışıp o insanların kültürleri hakkında bilgi sahibi olma, fikir sahibi olma olanağı da sunabiliyor. Böyle. Çok teşekkürler. Yani aslında bu sizi dinlerken şey aklına geliyor insanın. Yani böyle günlük koşturma içinde, hele hele böyle büyük kentlerin koşturması içinde, yani yemek tamam önemli bir şey hani bizim gibi toplumlar için, ama işte ne bileyim atıştırıyoruz. Yani yemek aslında çok basitleşmiş, normalleşmiş bir şey gibi. Ama böyle üzerinde dikkatle durup toplumların hayatında, sokakların hayatında aslında ne kadar önemli olduğunu dinlemek hem akademik taraftan bize şeyi gösteriyor. Yani aslında biraz böyle geri durup e, yemeği ve sofrayı nasıl ihmal etmeden geliştirmemiz gerektiğine dair de bence bir ipucu veriyor. Genel toplumsal uyum açısından. Emine, siz de bahsedeceksinizdir. Sizin yürüttüğünüz projeye benzer projeler biz de yürütüyoruz. Gizem aktarırken benim de aklıma geldi. Aslında yemeği bir iş haline getirince, işte bu bizim Mersin'deki TÜME projemiz, İstanbul ve Mersin'deki LIFE projemiz bağlamında yemeği aslında bir şeyin odağına koyduğunuzda dayanışmanın, gelir paylaşımının, zorluk paylaşımının ne kadar belki de daha kolaylaştığına dair deneyimlerimiz oldu. Sizden de sizin ekip tarafından deneyimlerinizi dinleyelim ya da genel bir giriş alalım. Buyurun lütfen. Merhabalar herkese. Ben de buradaki herkes gibi tabii ki hem kendim adına hem ekip Eline sesiniz biraz az geliyor ama kendime yaklaşabilir misiniz? Şimdi nasıl? Biraz da bağırarak konuşayım. Daha iyi mi? Evet, biraz daha iyi. Tamamdır. Herkese merhabalar. Ben de hem kendim adına hem birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım adına, tüm ekip adına burada TR Madre 2020'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Şimdi Evren'in de bahsettiği gibi biraz daha ekip isimli bir kooperatif modelinden bahsedeceğim konuşmamın ilk 5 dakikasında. Sonraki kısımda da biraz daha sivil toplumdaki ve ekipteki deneyimlerimden, bu karşılaşma alanlarında yemeğin rolünden bahsedeceğim. Ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. 8 yıldır da sivil toplumda birlikte yaşam, barış kültürü inşa etmek gibi konularda çalışıyorum. Şimdi de Evren'in giriş yapmış olduğu Ekip Etkin Kadın İş Platformu isimli bir proje, bir kooperatif ve bir markada koordinasyon ekibinde yer alıyorum. Biz hem bir projeyiz, hem bir kooperatifiz, hem de bir markayız. Proje, Suriyeli ve Türkiye'li kadınları bir araya getirerek, onları güçlendirerek, onların bir arada olmasını sağlayarak bir istihdam modeli yaratmak üzerine Dünya Bankası'nın yönetiminde Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Projemizin çıktısı bir kooperatif modeli. Şu an bu kooperatif modeli Mersin'de, İzmir'de ve Ankara'da, Mersin'de İDAMA tarafından devam eden bir model oldu. Bir model inşa edilmiş oldu aslında. Bu modelin de değerlerinden bahsedeceğim birazdan. Aynı zamanda bir markamızda sağlıklı yemekler, gıda ürünleri üretmek. Bu gıda ürünleri sağlıklı, yenilikçi ve mevsimsel. Doğa dostu yöntemlerle uygulanmış. Çünkü aynı TR Madde'nin dediği gibi bizim gıdamız, bizim gezegenimiz ve bizim geleceğimiz. Bu nedenle de gezegenimize dikkat ederek, geleceğimize sahip çıkarak gıdamızı bu şekilde üretmeye ve tüketmeye değer veriyoruz. Bu değerleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz markamızın değeriyle. Biraz daha detaylı modelimizin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, bir istihdam modeli olarak kooperatif. Suriyeli ve Türkiye'li kadınlar bir araya geliyorlar, birlikte üretiyorlar, birlikte çözüm buluyorlar. Bir kooperatif modelinin herhangi bir istihdam projesinden farkı bu. Kadınlar bir araya gelerek bu işi sahipleniyorlar, bu işin sahibiler. Yani onların bir patron, bir veren, bir alan ilişkisini kırarak tüm kadınları bir araya getirdiğimiz, farklılıkların sesinin duyulmasına alan tanıyan, herkesin kendi hayatıyla ilgili kararlara hakim olabileceği, orada sözünün olabileceği bir yer kooperatif. Yani herkesin sesinin duyulduğu bir yer. Bu yüzden de farklı kültürlerden kadınları bir araya getirmek önemli. Bu sadece Türkiye'li Suriyeli arasında da yok. Türkiye'li kadınlar arasında da çok farklılık var. Suriyeli kadınlar arasında da farklılıklar var. Tüm bu farklılıklar aslında bir araya gelip birlikte söz sahibi alıp ortak bir gelecek,
ortak bir geleceği de herkesin katkısıyla yaratmak için kooperatif çok önemli bir model. Çünkü değerleri var. Herkesin eşit olduğu, herkesin katılımının sağlanmaya çalışıldığı, herkesin güçlenmesi için araçlar geliştiren bir model demek. Biz de ekip olarak yolculuğumuzun başından beri buna dikkat ediyoruz. Herkesin sesini duyurmaya, herkesin sesini duyacak kadar kendine güvendiği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden de aslında projenin eğitimler vesaire gibi teknik kısımlarından çok biraz daha değerlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü yaptığımız her işte bizi değerlerimiz bir arada tutuyor. Bunlar da biraz daha dayanışma, yine Evren sanırım oraya atıfta bulunmuştu. Kendine alan bulmak, güven alanları inşa etmek ve özgüven. Bizim kadınlarla en başından beri yaptığımız, onları projeye almak için yaptığımız görüşmelerden, bugün onlarla projenin içindeki sorunları konuştuğumuz ana kadar ben yapabilirim mi ispat etme şeyi var. Kadınlar nereden gelirse gelsin, nerede olursa olsun, olan, gelen, giden, kalan fark etmeden ben yapabilirim mi söylemek istiyorlar. Ve ekip gibi modeller bunu sağlıyor. Evet, yapabiliriz. Ve kadınlar da artık bunu görüyorlar. Güzellik bunu dayanışma içinde yapabilmek. Bu gibi modellerde bunu sağlıyorlar. Yanında başka bir kadın var. Ve en önemlisi farklılıkların bir araya geldi. Yani farklılıklar var. Farklılıklar bizi zenginleştiriyor. Farklılıklar aynı etnik kimlikte de var. Aynı cinsiyette de var. Aynı cinsel yönelimde de var. O yüzden farklılıkların ötekileştirilmediği, ötekileşmediği, zenginleştirdiği alanlar yaratmak aslında bu tip projelerin alanı, tabii ki somut bir etki olarak istihdam da yaratıyor. Biz gıda alanında çalışıyoruz. Gıda alanında kooperatif. Biraz daha yerelli evrenseli buluşturmaya çalıştığımız bir model. Dediğim gibi en başta daha çok sağlıklı gıdaya erişimle ilgili de bir sıkıntı var. Mevsimsel ürüne, sağlıklı olana, sürdürülebilir olana ulaşmakla ilgili bir sıkıntı var. Biz bu sıkıntıyı da gidermeye çalıştığımız bir model. İnsanlar sağlıklı gıdaya ulaşabilsinler, buna kolay ulaşabilsinler, gıdamızın nereden geldiğini bilelim ve hikayesini bilelim. Gıdanın hikayesini bilmek, gıdaya hikayeleştirmek bizim için önemli. Topraktan soframıza kadar hem üretime eli değen kadınların hikayelerini bilmek, hem de o ürünün hikayesini, o tohumun hikayesini bilmek çok önemli. İkinci diyebileceğim şey de gıdanın bizim projemizde bir etkisi de, ikinci kısmında konuşmamı bahsedeceğim ama birlikte yaşam pratikleri geliştirmek çok önemli. Biz bunu eğitimlerimizde, etkinliklerimizde bir sürü alanda kurgulamaya çalıştık. Çok somut bir gözlem olarak ben senelerdir birlikte yaşamla ilgili çalışıyorum farklı gruplarla. Mutfağa girdikleri an, biri kesip diğeri ona kesilmişi verdiği an, birlikte bir krizi çözdükleri an mutfakta, birlikte yaşamın en geliştiği anı gördük. Bu hem bizim gözlemlediğimiz hem de kadınların bize söylediği oldu. Mutfağa aynı anda girdiğimizden beri birbirimizin derdini daha iyi anlıyoruz. Çünkü dert orada yaşıyor. Orada aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Ve o yüzden de oradaki derdi birlikte çözmek, orada o yemeğin getirdiği hikayeyi birlikte paylaşmak, birlikte yaşam için etkisini gerçekten somut bir şekilde gördüğümüz bir hikaye oldu. Her ne kadar biz biraz daha yerel ürün değil, başka bir şeyde de olsak, mecrada da çalışsak, bunun etkisini mutfağa girdiğimiz an somut olarak gördük. Son demek istediğim şey de bu modelle ilgili. Birbirimize etiketlerle bakmak çok kolay oluyor. O yüzden de herhangi birini gördüğümüzde Suriyeli, Türkiye'li, kadın, erkek, çocuk, bu gibi alanlarda, bu gibi ortak nokta bulduğumuz alanlarda çok ironik bir biçimde ortak bir alandan hareket ettiğimizde farklarımızı daha çok görüyoruz. Hayır, sadece Suriyeli bir kadın değil, bilgisi, becerisi, hikayesi, geçmişiyle bambaşka bir dünya. O etiketten sıyrılıp her birimizin hikayesini dinlemek bu gibi alanlarda mümkün oluyor. Bizi birleştiren bir unsur bulduğumuzda daha zengin kısımlarımızı da görebiliyoruz. Ekip gibi modellerde biraz bu alanları yaratıyorlar. Bu kısımda... Evet. Evet, tam aslında ikinci kısımla ilgili hani tartışmaya açmak istediğim konuya geldiniz Emine. Aslında ikinci kısımda yine yüzünden başlayarak şeyi konuşmak isteriz. Pek çok entegrasyona ilişkin istihdam, işte pek çok farklı sektörde projeler var. Yıllardır, 10 yıllardır var. Suriye krizinden önce de vardı, her zaman da vardı, olmaya da belki devam edecek. Burada acaba gıdanın farklılaştığı, yani yemeğin, sofranın, gıdanın farklılaştığı yer nedir? Nasıl bir artı değer katıyor diyelim o terminolojiyle?
Pardon, Güzin buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce dediğim gibi göçmen gruplarıyla böyle bir çalışmam olmadı. Ama benim de Türkiye'de başka gruplarla yaptığım kooperatif çalışmaları vesaire var. Orada şunu görüyorum, Emine'nin çok doğru söylediği bir şey var. Evrensel bir dil oluşturuyorsunuz. Bu da gıda sayesinde oluyor. Yani gıda deyince tabii çok teknik ve ekonomik bir şey söylemiş oluyorsunuz ama yemek sayesinde oluyor. Bir sofranın başında toplanmak sayesinde oluyor. Bir sohbeti paylaşabilmek, birbirine işte tarifin püf noktasını söylemek, falancanın kaynanasından öğrendiğini filancadan nasıl kaçırdığını görebilmekle oluyor. Kadınlar deyip durmamızın sebebi bu. Göçmenlerin hepsi kadınmış gibi bir söylem çıktı ortaya. Çünkü kültürü özellikle mutfakta kadınlar taşıyor. Geleneksel olarak da dünyanın her yerinde kadınlar zaten bu konuda biraz dışlanmaya çalışılıyor vesaire. Ama tabii bu aile kadın demek zaten. Kadından giderek yemek ve sofraya bunu taşıdığımız zaman bütün göçmen ailesine taşımış oluyoruz. Böyle de bir boşluk var. Yemeğin yeri burada zaten tarife gerek olmayacak kadar geniş. Ama başka bir şey daha var. Şimdi Türkiye zaten kültürlerin kavşağında yer alan bir ülke. Zaten Kafkasya, işte Orta Asya, Asya, Avrupa, Akdeniz neyse kültürünüz nedir deseler tek bir kültür söylememenin, bir mozaik oluşturmuş olmanın ayrıcalığını, mutluluğunu yaşıyoruz. Kaldı ki bir imparatorluktan sonra o topraklarda kurulmuş bir devletiz, bir ülkeyiz. Dolayısıyla bütün kültürler iç içe. Biz dolayısıyla farklı kültürleri aslında bakmayın yani değişik zamanlarda değişik biçimlerde davranılarak farklılık göstermiş olabilir ama kültürleri insanlar kendi içlerinde kültürleri birbirine karıştırmayı çok iyi biliyorlar. Umut aramızda olabilseydi bugün diğer arkadaşımız bunun İstanbul gibi koskoca bir megapolde bir mahalle içerisinde kendi mahallelerinde nasıl kabul edip içlerine hatta o kadınların Suriyeli göçmen kadınların kendi isteklerinin de korktukları için, ürktükleri için haricinde zorla çekilip o mahallenin kültürü içine alınarak paylaşım sağlandığını, nasıl bir çıkış yolu bulunduğunu mükemmel bir proje, çok güzel bir örnekti. Bize anlatacaktı zaten. Bizim insanlarımız belli bir tarihte kalktı Almanya'ya gitti. Onlar o zaman orada göçmendi. Orada farklı bir şey mi yaşandı? Ama bugün bir Alman'a ülkenden ayrı kaldığın zaman en çok neyi özlüyorsun diye sorun. 10 tanesinden 8'i döner kebabı diyor. Ve döner kebabın Alman yemeği olduğunu iddia ediyor adam. Benimle kavga ediyor. Saçmalamayın döner Almanya'dan çıktı falan diyor. Öyle bir çok memnun oldum diyorum. Yani bununla kavga etmeme gerek yok. O öyle zannetsin. Ne güzel bak iç içe geçmiş yürümüş gidiyor. Bizim göçmen deyince sadece Suriyelilerden bahsetmiyoruz. Revan aramızda Suriyeli olduğu için tabii ki oraya ağırlık gidiyor ama bizim ülkemize dışarıdan gelenlerle bizim böyle bir çarpıcı bir şey yaşamamıza gerek olmayacak kadar zaten karma karışık bir kültürün ortasında oturuyoruz. Globalleşmeden bahsediyoruz. Dünyada bunu hep pozitif boyutlarıyla okuyoruz. Globalle okuyoruz derken anlam çıkarıyoruz anlamında söylüyorum. Globalleşme tabii ki çok güzel bir şey. Birbirimizden haberdar oluyoruz ama bu lokal kültürlerin de kaybedilmesi anlamında gelmiyor. Burada da tabii gene slow food'a dönüp gönderme yapmak zorundayım. Geleneksel üretim metotlarının, geleneksel ne bileyim sofra alışkanlıklarının, tüketim adetlerinin ortadan kalkması anlamına gelmemeli globalleşme. Bunun korunabileceği en güzel nokta da yine yemek gene sofra zaten. Hani bir marangoz geleneksel üretsin mi üretmesin mi çok büyük bir saygı duyuyorum ama marangozun yaptığını geleneksel olmadan yapacak adam zaten yok. Orada sorun yok yani. Hani mobilya fabrikasıyla Suriye'den göçmen gelip hala sedefkarlık yapan işçilerin yaptığının arasındaki fark belli. Yemek öyle değil. Sahip çıkıp korursanız geleneksel haliyle kalacak. Ve bunu da tabii ki uygulayan onlar olduğu için kadınlarımız yapacak. Yine zamanımı açıyorsam beni uyarın lütfen. Ama ben buradan giderek bu toplumun içerisinde zaten Türkiye topraklarındaki insanların geçip kakışarak, barışıp darılarak her neyse ama yüzyıllardır bir arada bir sürü kültürü yaşatmayı becermiş bir ülke, bir toprak olarak bunu da kolaylıkla yapmaya doğru yol aldığını görüyorum. Şu güzel kızların söylediklerine bakıyorum canım yani olacak şey değil. Her birisi ne kadar yol kat etmiş, ne kadar güzel değişik noktalardan yakalayarak nereye getiriyorlar. Ben burada hoca hanım falan onlar bana öğretiyorlar şurada öğretilmesi gereken her şeyi. Çok güzel bir ilerleme. Ve bu olsa Türk topraklarında olacaktır. İskandinavya'da Suriye yemeklerini anlatmak kolay değil. Ben Suriye'den gelen bir ustanın yaptığı baklavayı satan dükkanı bulduğum zaman yemin ediyorum göbek attım yani. Koça koça falan gittim. Halep'te yediğimin tadını unutamıyorum diye. Tabii baklavayla kalmadı. Mardin'de bir lokantaya, restoran ayıp oldu Mardin için girince bu yemekte bir değişiklik var dedim. Ustamız Suriyeli dediler. Aman yarabbi ben uçtum. Bunu da
Tersi de bir gün olacak inşallah. Savaş bitecek ve biz de gidip orada yine Türk mutfağını belki anlatacağız. Ama bu başka bir kültür boyutuyla bu kadar kolay yapılabilecek bir şey değil. Ayrıca yapıldığı zaman da bu kadar çok o kültürün korunmasına hizmet edecek başka bir boyut yok. Yemek bunun en güzel örneği. O anlamda tabii sizlerin yaptığı çalışmalarla bunun kooperatifleşmesi, ekonomik değer, artı değer yaratması, insanlara ekonomik refah sağlaması vesaire de daha ekstra boyutları. Dolayısıyla diyorum ki yemek, kadının ürettiği yemek bu konuda işbirliği her türlü toplumun kültürel işbirliğini, değişimi doğru yapması için ve kurtulması doğru bir ayrıcı boyuta gelmesi için doğru çıkış noktasıdır. Onun için şimdi biz çok güzel bir yerde duruyoruz. Ne diyelim yani bizim gıdamız, bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz hep beraber Evet. bunu buradan yakalamaktan daha uygun bir şey düşünemiyorum. Onun için hepsinin yolu açık olsun diyorum. Her zaman çok güzel çalışmalar bunların hepsi. Kesinlikle yani bizim çok teşekkür edelim. Hani bir ortak dil olmasından, ortak bir his olmasından bahsediyoruz. Zaten işte Terra Madre'de aslında bir işte toprak anamız yani üzerinde birlikte aynı hisleri yaşayabildiğimiz şeylerden birisi gıda. Belki hani Ravan'a söz vermeden önce bir tanesi de müzik. Belki ikinci forumumuzda müzikle gıda arasında bir şey yaparız. Şimdi biliyorsunuz bölgemizde hani yine eksik olmayan çatışmalardan bir tanesi yaşanıyor Güney Kafkasya'da. Dün bir çok güzel bir video gördüm. Bir beyefendi aynı davulu Ermeni nasıl çalar, Azeri nasıl çalar, Gürcü nasıl çalar diye onların böyle mimiklerini taklit ederek ve böyle Ermenilerden, Gürcülerden ve Azerilerden oluşan bir topluluğu böyle yerlere yatacak kadar güldürerek böyle bir enstantane yapıyordu ve insanlar bir yemek sofrasındalardı yine. Belki de ikinci forumumuz için böyle bir şey de düşünebiliriz. Ravan size tekrar dönelim. Dilerseniz hani bir belki hani sizin yaptıklarınızdan devamla yani pek çok farklı entegrasyona ilişkin projeler, programlar var. Yemek burada, mutfak burada nasıl bir şekilde öne çıkıyor? Buyurun lütfen. Aslında benim tarafımdan şeyi anlatmak istiyorum. Yemek algısı toplumdan topluma nasıl değiştiğini çok önemli bir nokta olarak görüyorum. Örnek vererek bu noktaya bahsetmeye çalışacağım. Bir kadın var, Macida, Suriyeli kendisi. Savaşta bir bombalanan bölgelerde insanların beslenmesinde yardım ettiği için hapsedildi rejim tarafından. Ve ama ondan sonrasında Suriye'den kaçmaya başardı ve şu an İngiltere'de aktivist olmakla beraber ve mücadele etmesine için yemek pişirmeyi kullanıyor. Burada ne görüyoruz? Burada böyle mücadele algısını, yemek pişirmeyi mücadele algısına işaret ediyor. Ama genel olarak yabancı bir ülkede aidiyet hissi güçlendirirken bu böyle kendi yemeklerinizi yaparken bu aidiyet hissini güçlendirirken onlar da aslında duygusal bir kararsızlığı oluşuyor. Çünkü ne bileyim ben kendi yemeğimi yapayım yoksa yok ben integrasyona gireyim ve ev sahibinin yemeklerimi yapayım böyle duygusal kararsızlığı oluşuyor ve gerçekten strese giriyorlar. Ama bu integrasyonlar ya kolaylaştırabilir ya zorlaştırabiliyor. O yüzden yemeğin bir araç olarak kullanılmasına ilgili aksiyon almak bizim elimizde. Buna inanıyorum. Yani ya kolaylaştırıcı bir araç olabilir ya zorlaştırıcı bir araç olabilir. Aynı anda işte biz sizinle bir ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Covid-19 döneminde üretim problemlerine yönelik yenilikçi çözümler çıktı biliyorsunuz. Özellikle üretime yönelik. Bunları gözden geçirirken şunu fark ettim. Çoğu tekstil firmaları böyle teknolojik platformları ne bileyim temas etmeyen araçlar bilmem ne işte bir çözüm yaratmaya çalıştılar. Ama
gıda firmaları böyle ilginç olarak bulut mutfağı, Ravan, bulut efendim. benden kaynaklı bir sorun oldu galiba. Şimdi duyabiliyor musunuz beni? Evet, ben duyabiliyorum. Benden kaynaklı bir sorun oldu galiba ama bu sefer hızlı geldi çok şükür. Buyurun. Aynen. Diyorum ki gıda firmaları tam tersine bir araya gelip bulut mutfak konseptiyle bir çözüm yaratmaya çalıştılar. Bu şekilde yani gördüğünüz gibi bütün firmalar işte uzakta kalarak işte Covid döneminde böyle bir çözüm yaratmışlar. Ama gıda firmaları tam tersine böyle bir araya gelip coworking bir mutfak konseptini yaratarak kendi böyle giderleri karşılamak için böyle ekonomik bir yapısını dönüştürmek için bir araya geldiler. Bana bu gerçek çok ilginç geldi. Bu şekilde yemek gerçekten bizim hayatımızda böyle her yerde yani her zaman var. Çünkü mesela dil olmayan bir toplum yok. Aynı anda yemek kültürü sahip olmayan bir toplum da yok. Bu şekilde. Evet, yani gerçekten üzerinde biraz da dondum kusura bakmayın ama takip edebildim zannediyorum. Yani üzerinde hakikaten çok dikkatli durulup işte değerli hocalarımız da buradalar. Onlar da zaten hani öyle biraz geriye doğru anlama şeysi ya akademi. Neler olduğunu biz böyle sıcak yaşıyoruz. Hani böyle elimiz üstünde her gün bir şeyler yapıyoruz, bir ilişki kuruyoruz, o ilişki bizi değiştiriyor falan. Ravan sizin de yaptığınız aslında böyle çok doğurgan, aynı Emine'nin yaptığı gibi çok doğurgan bir şey. İşte böyle bütünlüklü olarak bunları ileriki dönemlerde herhalde daha iyi anlayacağız gıdanın bu süreçlerdeki hem kültürel hem bireysel hem ekonomik katkılarını diyerek ben Gizem'e tam burada dönmek isterim. Gizem siz yemeğin yarattığı fark anlamında, entegrasyon konusunda neler eklemek istersiniz? Buyurun lütfen. Şöyle aslında ben tezimin bir diğer başlığı olan yine yemeğin göç etmiş olan Suriye'den buraya Türkiye'ye göç etmiş olan kadınlar üzerinde ve aynı zamanda erkekler üzerinde cinsiyet rollerinde ne gibi değişiklikler yarattığına biraz aslında vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben saha çalışmalarım sırasında genelde işte bu bahsettiğim semtlerdeki restoranlara, lokantalara gittiğim zaman orada kadınlara ulaşma fırsatım çok olmadı. Kadınlarla oralarda görüşemedim. Çünkü bu restoranlarda aslında çalışmıyorlar. Mutfaklarda da çalışmıyorlar. Genelde başka şeyler yapıyorlar. Böyle olduğunu keşfettim. Daha sonra tıpkı işte Emine ve Ravan'ın kurduğu girişimler gibi farklı girişimlerle iletişim kurarak aslında kadınların bir şekilde kendi yemek yapma pratiklerini bu gibi girişimler aracılığıyla bir gelir haline getirdiklerini fark ettim. Ve bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta öyle şeyler var ki mesela hiç bu tip girişimlerle bu girişimler içinde olmayıp kendi kurdukları WhatsApp grupları aracılığıyla bile bu gruplardan yaptıkları yemekleri satıp yani para kazanabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Bir de aslında kendi deneyimlerim var benim ve ben mesela yemeğin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki hem bu entegrasyon konusunda ama kendi açımdan da çok önemli bir yeri var. Şöyle, ben her şeyden önce toplumsal mesafeyi gerçekten kıran bir şey olduğunu düşünüyorum yemeğin. Siz dil bilmiyor olabilirsiniz. Ben öyle durumlarla karşılaştım ki bu saha çalışmalarında hiç dil bilmeyen iki insanın birbirlerine yemeklerde gösterdikleri şeyler aracılığıyla vesaire iletişim kurabildiklerini gördüm mesela. Ve aynı zamanda da ben de örneğin Arapça bilmiyorum, Kürtçe bilmiyorum ve İngilizce ya da Türkçe bilmeyen Suriyeli bir göçmen
çiftle mesela yakın arkadaşlık kurdum bu test sürecinde. Ve hatta korona olmasaydı biz oturup birlikte yemek yapacaktık ve hiç dil bilmeden yani yemek yapıp yiyecektik. Beni evlerine davet etmişlerdi. Bunun gibi şeyler de yaşadım. Dolayısıyla aslında dediğim gibi hani yemek gerçekten üzerine daha çok ısrarla bu göçmen topluluklar ve aynı zamanda onların entegrasyon süreci dışında da çok fazla ısrarla konuşmamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle. Evet, çok teşekkürler. Yani bu deneyimler akademik, ben de hasbelkader çok eski zamanlarda saha çalışması yaparken Ankara'da benzer her ne kadar Türkiye dışından gelen göçmenler olmasa da yurdumuzda da biliyorsunuz büyük kentler zaten kocaman bir göçebelik, Güzin'in başta söylediği gibi göçmenlik devinimi diyelim. Bazen bizi yorucu bile olabiliyor. Sizin Gizem yaşadığınız deneyimleri hasbelkader ben de bir sosyal yardım organizasyonu vesilesiyle çok yaşamıştım. Gerçekten hani bu insanların birbiriyle karşılaşması diye belki özetleyebileceğimiz şeyde yemek birincil vesile oluyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak yurt dışına gittiğimizde de Güzin'in de söylediği gibi hep bununla karşılaşıyoruz. Hep burnumuz böyle bir koku arıyor. Çok sıkıldığımızda bir kebap kokusu arıyor. Mutlaka da buluyoruz ama oraya gidince de şimdi Emine'nin söylediğine bağlayacağım. Türkiye'nin içinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan olmayan o kadar farklı kimlik, kültür var ki aslında biz oraya hani Türkiye kebabı diye gidiyoruz. Yani böyle kafamızda bir Türkiye'ye ilişkin bir imajla gidiyoruz ama oradaki dönerci, kebapçı ya da işte zeytinyağlıyı yapan kişi aslında çok da farklı olabiliyor. Yani biraz hani uzattım, belki sonunda söyleyecektim ama Emine sizden rica edeyim böyle bir dakika. Ben de hani bölgemizden bahsettik. Ona ilişkin çok ilginç bir anım var. Yemek insanları nasıl bir araya getiriyor diye. Size son sözü verdikten sonra onu da aktarmak isterim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Ben de biraz karşılaşmadan yakalıyorum bu mevzuyu. Çünkü birlikte yaşamla çalışırken, kişisel olarak da bunu bir değer olarak sunarken aslında birlikte yaşam becermeye çalıştığımız bir şeyken çok da kolay. Tek şey herkesin kendi olabildiği karşılaşma alanları, karşılaşma alanından kastım birlikte olabilme alanlarının az olması. Aslında siz bunu, çünkü karşılaşmaktan insan neden korkar? Yok edilme korkusu olabiliyor. Bu göç eden için de orada olan için de aynı şey. Gelenin yok edeceği ya da orada bulunanın kendisini asimile edeceği ile ilgili korkular var hayatta ve bir arada karşılaşmamızı engelleyen korkular oluyor. Halbuki her karşılaşma bizi zenginleştiren, bizi büyüten, bizi değiştiren alanlar oluyor. Bence işte evrende müzikten örnek verdim. Müzik, gıda gibi şeyler kaçamadığımız şeyler. Siz belki başka bir ortamda başka biriyle bir araya gelmek istemiyorsunuz ama o yemek, o müzik o kadar somut yerler ki oradan kaçamıyorsunuz o karşılaşma alanlarından ve orada tutunarak aslında farkına varıyorsunuz. Her bir karşılaşma, herkesin kendi olabildiği, kendi kültürünü, kimliğini, her neyse onu var edebildiği alanlar çok değerli. Biraz uzak durulmaya çalışılıyor tabii ki, bir sürü önyargı, korku gibi. Bunları yenmek, zenginleşmek için çok önemli. Her mutfağın karşılaştığında ne kadar zenginleştiğini görüyoruz aslında. Şöyle bir şey vardı, İspanya'da bir eğitimde bir kişi göçmenliği bir şey, daha demin de bahsettik ya, göç illa bir yerden zorunlu olarak göç etmek olmayabilir. Göçebeliği bir yaşam biçimi edinmiş, bunu bisikletle yapan bir kişi hikaye anlatıyordu. Afrika'da başlamış bir hikayeye. İşte bir ülkeye gidiyor bisikletle, müthiş bir misafirperverlik, ona müthiş ikramlar vesaire. Yan ülkeye gideceği zaman ona şey diyorlar, ya Y ülkesine gideceksin ama çok dikkat et. Onlar çünkü hırsız ve kötüdür biraz. Tamam diyor, bisikletle gidiyor. Y ülkesi yine muhteşem misafirperver insanlar, çok tatlı insanlar. Oradan Z ülkesine gidecek. Aynı argüman. Z ülkesine gideceksin ama bak onlar yalancıdır. Senin arkandan iş çevirirler. Dikkat et. Yine Z ülkesine gidiyor bisikletiyle ve yine çok tatlı insanlar. Şey demişti, hepsini bir araya getirip haykırmak istedim. Komşularınız çok tatlı insanlar. Yani o karşılaşmayı o insan tekil olarak yaşamış. İnsan komşusunda karşılaşmaktan korkuyor ve sadece ön yargıları var. Halbuki
onlarla karşılaşmayı göze almış. Söylenen her şeye rağmen bu hikayeyi, bu yolculuğa çıkmayı göze almış biri oradaki zenginliği, iyiliği görebiliyor. Bu anlamda bu alanların yaratılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alanlar yaratılırken de ben buradayım, benim bir kimliğim var demenin çok önemli bir şey oluyor. Bu Almanya'daki Türkler için, Türkiye'liler için de, buradaki Suriyeliler için de, bir turist olarak bir yere gittiğinizde de çok önemli. Ben buradayım, benim memleketim var. İşte kokulardan bahsettik daha demin. Bu Suriyelilerle konuşurken de şeyden bahsederler. Daha önce de bahsetmiştim. Kekik kokusu. Buradaki kekin farklı koktuğunu, oradaki kekin farklı koktuğunu ve buradaki pazarlarda benzer bir kokuyu aradıklarını söylüyorlar. Ya da işte turist olarak gittiğimizde bile şeyi ararız. İşte Roma'yı çok merak ederiz belki ama Google'ladığımız şeyler arasında en iyi pizza nerede de yenir olur. Çünkü o yemekle ilgili hepimizin bir derdi ve şeyi vardır. Buraya hazırlanırken Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın bir yazısını okudum. Şey diyor, yemek oranın en hızlı yerlisi olandır. Yemek çok hızlı olur. Sonra Türkiye ile ilgili bir sürü örnek veriyor. Gerçekten de öyle. Bir anda mesela şu an tamam buradaki biraz daha yakın bir göç hikayesi olduğu için Suriyeli yemeği daha kolay tanıyor olabiliriz ama coğrafyamız çok fazla göç gördü ve onların bir kısmı bizim yemeğimiz artık. Bunu farklı ülkelerden de örnekler veriyor. Amerika'da şu yemek, hatırlamıyorum, onun notlarımı almamıştım ama Amerika'nın yemeğiyken halbuki göç eden bir kültürden gelmiş. Bu yerlisi olma meselesi gerçekten çok değerli. Çünkü artık birlikte yaşam önemli. Kabul eden, kabul edilen, gelen giden tanımlarından çıkıp biraz daha hepimizin ortak bir şey yaratması önemli. Emre Erdoğan'ın yazısı, bu en hızlı yerli olan meselesi de gerçekten en çok merak edilendi o. En merak edilen, ilk karşılaşma alanında herkesin kabul edebileceği, yani kabul etmek terimini hiç sevmiyorum. Dünya vatandaşlığı ve sınırların olmadığı, kim neyi nereye kabul ediyor ayrı bir tartışma konusu. Ama yine de baktığımızda coğrafyalara hızlı kabul edilen, hızlı içeri alınan yemek. En hızlı kaynaşan da yemek. Bir yere yemeğinizi götürdüğünüzde siz gelen vesaire kaynaşıyor, değişiyor. Çünkü o kekik yok artık o yemeğin içinde. Buranın kekiği var ama yine güzel bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden en hızlı kabul edilen, en merak edilen, en kaynaşan, bizi bir araya getiren şey yine yemek oluyor bence. Hem kendi deneyimlerimizde hem coğrafyamızın deneyimlerinde. İşte komşumuzla yemek kavgası yapabiliyoruz. Hayır o bizim yemeğimiz, hayır o bizim yemeğimiz. Halbuki İkimizin de yemeği, çünkü birlikte yaşıyoruz, birlikte yaşadık. Bu işte şeyi çok seviyorum ben, Yunanistan'a gitmeyi. Evet, turist olmak çok güzel, farklı yemekler yemek de çok güzel ama Yunanistan'da benzer şeyi görmenin bende yarattığı aidiyet hissi çok farklı oluyor gerçekten. Ayrı bir deneyim, ayrı bir kapı, ayrı bir açıklık da yaratıyor benim o kültürü kabul etmemle alakalı. Bir de en başta Güzin Hoca bahsetmişti, ben de ondan da bahsetmek istiyordum. Yemek bu farklı karşılaşma alanları yaratırken mesela jenerasyonlar arasında da yapıyor bunu. Belki anneanne ile torun arasında jenerasyon farkı var. Belki anne ile kız arasında çatışma var. Ama bir Christmas yemeği, bir bayram yemeği, bir merasim yemeği herkesi bir araya getiren, özlenen, öğrenilen. Siz anneannenizle ne çatışma yaşıyor olursanız olun onu tarih defteri merak edersiniz. Çünkü çocukluğunuzda aradığınız bir tat o defterde vardır. O yüzden jenerasyonları, farklılıkları bir araya getirip dönüştüren, değiştiren, açık kapı bırakan bir şey olarak görüyorum yemeği. Ve bir yere gittiğinizde ne kadar farklı mutfak varsa o kadar zengin hissediyorsunuz. Berlin'e gittiğinizde, Londra'ya gittiğinde daha mutlu hissediyorsunuz. Çünkü sokaktan sokağa yemek farkları var. Tek bir çeşit yemek sizi beklemiyor. O anlamda İstanbul'un da daha da farklılaşması, zenginleşmesi değerli. Umarım buna sahip çıkıp daha da değerli hale getiririz. Çünkü zenginliği ilk gördüğümüz, motive olduğumuz yer de aynı zamanda mutfak. Bitirdim. Çok teşekkürler. Söyleyerek bitireyim o zaman ben. Efendim burası bir insanın ilk kez aklına ya arkadaş ben bu tohumu toprağa atarsam seneye daha çok çıkar dediği yer. Bildiğimiz kadarıyla Urfa'da oldu bu. Yani içinde yaşadığımız topraklar aslında tarım dediğimiz, gıda dediğimiz meselenin başladığı, bunun bir ticari ürün olmasının başladığı, bütün bu değişim, silolar, yani içinde bulunduğumuz Doğu Akdeniz coğrafyası, Anadolu coğrafyası diyelim. Böyle bir yer. İşte buradan çıktığı için de zannediyorum İlber Hoca'nın da, yani buranın
sevdası, aşkı, kültürü de boldur ama acısı, kanı, derdi de boldur o nedenle buradan çıktığı için. Umut edelim ki bugün yaşadığımız acısı, kanı, derdi kısmını daha azaltabilmek için bu yemekler, bu sofralar bir vesile olsun. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci forumumuzda bir arada olmak üzere diyerek hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız. Bir el sallayalım hepimiz. Evet. Evet. Hatta Hatta siz birimiz el sallayın, fotoğraf ben çekelim. fotoğrafınızı çekeyim. Evet. Evet. Siz devam edin. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Çok başarılı bir forum oldu yine. Tebrik ediyorum. Evren seni ve tüm Emine'yi, Gizem'i, Ravan'ı ve Güzin Hanım'ı tek tek kutluyorum. Bizi bir araya getiren Selda'ya teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Efendim, hoşça kalın. Kapatıyorum ben de Selda Hanım.